Merhabalar sevgili dostum. Bazı durumlarda çok kötü hissedersin. Bu kötü hissetmenin arkasında bazen senin hayatını olumsuz etkileyecek sebepler vardır. Bazen de hiç sebebi yokken çok kötü hissedersin. Ve senin elinden o durumu düzeltmek adına hiçbir şey gelmez ve sen düşünmeye başlarsın. Düşünürsün, durmadan düşünürsün ve düşündükçe karanlık bir kuyuya düşersin. Normalde problemin seni 10 kez üzecekse o karanlık kuyuya düştükten sonra 100 kez, 1000 kez üzülürsün. Ne yapmış oluyorsun? Düşüne kendi haline daha kötü bir hale sokuyorsun. İşte böyle durumlarda sana o an için yaptığın zaman iyi hissettirecek 15 tane şeyden bahsedeceğim. 15 tane sana iyi hissettirecek güzel tüyo. Kötü hissettiğin zamanlarda sana iyi hissettirecek şeylerden bir tanesi o an bulunduğun ortamda bir temizlik yapmak. Evde misin mesela? Kafanda engelleyemediğin sana kötü hissettiren düşünceler mi var? Bir şeyler yapman sana çok iyi gelecektir. Diyelim ki bir vileda atman, kitaplığını düzenlemen, çalışma masasını bir şekilde düzene koyman ya da bir şekilde bir yerleri temizlemek sana o anki düşüncelerden uzaklaşmak konusunda kolaylıklar sağlayacak. Hangi dine inanıyorsan inan, kötü zamanlarında dua ediyor olmak herkese, her inançtan insana iyi hissettirir. Bir senden güçlü olan bir varlığa dua ediyor olmak, ondan yardım talep ediyor olmak bu evrende sana yalnız olmadığını ve eninde sonunda işlerin senin lehine düzelebileceği ihtimalini aklına getirir ve sana güzel hissettirir. Bazen de öfkeni ifade etme konusunda sıkıntılar yaşarsın. İfade edilmeyen öfke akşam sen eve gelince senin içini yer bitirir ve kendini çok kötü hissedersin. O an için yapacak bir şeyin yoktur. Belki de o öfkeyi dışarı aktarmak için ama evde kendi başına iyi hissedecek bir yöntem biliyorum ben. En yakınında böyle bol şişirilmiş, kabartılmış bir yastık seçiyorsun kendine. Bu yastık o akşam senin kurbanın olacak. Karşına alıp koyuyorsun ve sanki karşında canlı bir insan varmış gibi, öfkene sebep olan insan karşındaymış gibi bağırıyorsun, çağırıyorsun, istediğini söylüyorsun ona. Ve hatta vurabilir, fırlatabilir, sıkabilir, istediğini yapabilirsin. Seni nasıl rahatlattığına çok şaşıracaksın. Bizim evde her akşam yaptığımız bir ritüelimiz var. Akşam ben eve geldiğim zaman işten yorgun argın bir şekilde yemeğimizi yiyoruz, çayımızı içiyoruz, muhabbet, gırgır şamata. Sonrasında sarılma terapisi. 1 dakikalık süreç boyunca hepimiz birbirimize sarılıyoruz. Ben oğlumla, kızımla, eşim, çocuklarla 1 dakika boyunca gözlerimizi kapatıyoruz ve sarılmanın tadına varıyoruz. Bu insana o kadar iyi hissettiren bir şey ki şefkatli olduğunu, şefkat içinde olduğunu, sevdiğini, sevildiğini hissettiren bir şey. Ve bu sadece bir his değil. Bütün araştırmalar sarılmanın oksitosin hormonunu artırdığını söylüyor. Eğer ki sen de kötü hissediyorsan ve yakınında sarılabileceğin, sevdiğin bir insan varsa lütfen git ona sarıl. Ve 1 dakika boyunca gözlerini açmadan sadece sarılmaya odaklan. İnanılmaz iyi hissettirecek sana. Enteresan bir şekilde insan kötü hissettiği zaman eğer ki tek başınaysa var olan olayın kötü hissettirmesinden çok daha fazla kötü hissediyor. Peki ne yapacaksın böyle durumlarda? Açıyorsun hemen telefonunu ve rehberi şöyle bir kaydırıyorsun. Uzun zamandır konuşmadığın insanlarla arayıp konuşuyorsun. Muhabbet ediyorsun. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Derdinden bahsetmene bile gerek yok. Herhangi başka bir şeyden konuşman, geyik yapman, kahkaha atman bile sana iyi gelecektir. Derdinden bir nebze olsun uzaklaşmanı sağlayacaktır. Açıyorsun rehberi. 3-5 kişi arıyorsun. İnsan kötü hissettiği zaman problem çözme becerisi zayıflar. Ve bundan dolayı o an ne düşünürsen düşün, olay tazeyken çözemeyebilirsin. Ve çözemedikçe kendini daha kötü hissedersin. Ne yaparsın? Bazen hiçbir şey yapmamak da bir şey yapmak demektir. Yatar uyursun. Baktın çok kötü hissediyorsun. Ve o an yapacak bir şey yok. İçinden de bir şey gelmiyor. Yat uyu. Ertesi gün yeni bir gün. O zaman olaylara bambaşka bir gözle daha sakince bakma imkanı olacak. İnsan fiziksel anlamda yorulduğu zaman o zihnin karanlık kuyusundan bahsetmiştim ya, ona düşme konusunda kendini daha iyi koruyabiliyor. Diyelim ki kötü hissediyorsun, çık, böyle çok yorulana kadar, nefes nefese kalana kadar koş. Ya da evin içindesin, çıkma şansın yok. Otur 20, 30, 40, 50 çekebildiğin kadar şınav çek, mekik çek. Fiziksel anlamda yorulduğun zaman daha rahat bir uyku çekme şansın artar. Birazcık zihninin o seni yoran düşüncelerinden uzaklaşma şansın da artar. Hepimizin hayatında büyük kararlar vermesi gerektiği zamanlar olmuştur ve bu da benim başıma birkaç kez geldi. Böyle durumlarda benim için o karar verme sürecini en rahatlatıcı şekilde geçirmemi sağlayan şey uzun yürüyüşler yapmak. Mesela çıkardım 5 kilometre, 10 kilometre bir rota çizip kendime hem yürürüm hem düşünürüm. Böyle zamanlarda verdiğim kararlardan hiç pişman olmadım. Eğer ki sen de böyle kendini kötü hissediyorsan, bir karar verme aşamasındaysan çok uzun yürüyüşler yaparak kendi içindeki sesi dinleyebilir ve böylece daha da iyi hissedebilirsin.
İnsanlara genelde kötü hissettiren şeylerin başında diğer insanlarla yaşadıkları şeyler geliyor. Bu arkadaşlık ilişkisi olabilir, romantik ilişkiler olabilir, aile ilişkileri olabilir ve böyle bir durumda içimizde karşı tarafa aktaramadığımız yarım kalmış şeyler bize ekstra kötü hissettirir. Ve bazen o an için karşı tarafa bunu ifade etmek de mümkün gibi gelmez. Biz içimizde hissettiğimiz kötü şeyle baş başa kalabiliriz. Böyle zamanlarda yazmak en güzel çözümlerden birisi. İçinden geldiği gibi. İstersen öfkenle, istersen küfrederek ne yazarsan yaz, şöyle içini bir kağıda dökebilmek sana çok iyi hissettirecektir. Bazen de o duyguların muhatabı olan kişiye bir mektup yazabilirsin. Gönderilmeyecek bir mektup. Ve yazdıktan sonra yırtıp atsan bile bir önceki, yazmadan önceki haline göre çok daha iyi hissedeceksin. İnsan sahip olduğu şeyleri standart olarak algılama eğiliminde ve senin hayatında çok güzel şeyler varsa bile bir süre sonra bunlar sana hep varmış gibi gelecek ve bunlardan dolayı mutluluk hissetmiyor hale geleceksin. Şöyle düşün, senin şu an sahip olduğun standart şeyler muhtemelen başka insanların hayali ve sen kötü hissettiğin zaman hiç var olan, sahip olduğun şeyleri düşünmüyorsun. Sadece olmamasını istediğin şeyleri düşünüp kendini mutsuz ediyorsun. Peki şükrediyor musun? Ben şöyle düşünüyorum, kendim de uyguladığım bir yöntem. Çok kötü hissettiğim zamanlarda alıyorum elime kalemi kağıdı. Şu hayatta sahip olduğum güzel şeyleri yazıyorum. Diyeceksin belki benim şu hayatta sahip olduğum hiç güzel bir şey yok. Emin misin? Sağlıklı mısın? Yürüyebiliyor musun? Gözlerin görüyor mu? Bunlar bile belki senin için rutin ve standart ama başka insanların sahip olamadığı, belki paraları olsa milyon dolarlar verebileceği sahip olmak için şeyler. Bir şükretmeyi öğrenmen gerekiyor. Bu şükretme psikolojisi her zaman sana iyi hissettirecektir. İnsanların bir anlamda hafızası çok zayıf bence. Çünkü geçmişte yaşadığı kötü olayların öncesinde, sonrasında, olayın yaşandığı esnada nasıl hissettiğini çok çabuk unutuyor. Ve şöyle bir durum, birçok insan aslında kaygılı, sıkıntılı bir olay yaşıyor ve sonrasında diyor ki kendi kendine ya bu o kadar da abartılacak bir olay değilmiş diye. Ama aradan birkaç ay geçiyor, birkaç yıl geçiyor. Aynı olayın bir benzerini yaşıyor. Böyle durumda sanki o olayı ilk defa yaşıyormuş gibi tekrar kaygılanıyor, tekrar sıkıntı yaşıyor. Olay bittikten sonra yine aynı şeyi söylüyor. Ya diyor ki evet abartılacak bir şey yokmuş. Peki aynı kaygıyı aynı olayda neden yaşıyorsun? Ben şöyle düşünüyorum. Bir olay, kötü bir olay yaşadığın zaman şöyle bir geçmişine dön. O olayda nasıl hissettin, nasıl çözdün? Belki de o an o kadar önemsememiştin bile bir olayı. Geçmişte benzer kötü olayları düşünmek her zaman o olaya bakış açımızı genişletir ve bize birazcık daha iyi hissettirir. Instagram hesabımda şöyle bir soru sormuştum. Kötü hissettiğin zamanlarda sana ne iyi hissettirir diye. Bir sürü cevap geldi bu soruma ama bir tanesi benim çok hoşuma gitti. Kötü hissettiğim zamanlarda çilekli süt içerim. Ve bilmiyorum ben denemedim hiç ama ilk fırsatta ben de deneyeceğim bu yöntemi. Belki sen de işe yarayabilir. Bazen sadece içini açmak bile senin üstündeki yükün büyük bir kısmını alır. Birçok insanda ben şöyle bir mantık görüyorum. Ben anlatınca ne olacak ki? Ben anlatınca bana bir çözüm mü bulabilecek? İnsanlar anlatma konusunda şunu çok kaçırıyorlar bence. Anlatırsa bir çözüm bulacakmış gibi geliyor. Halbuki anlatmanın kendisi şifa. Anlatmanın kendisi terapi. Karşındaki bir insan seni sevdiğini, sana değer verdiğini bir insan varsa ona içini döküyor olman, belki ona sarılıp ağlıyor olman bile sana çok ama çok iyi hissettirecek. Sana iyi hissettirecek bir diğer şey ise kötü zamanlarında açıp internetten komik videolar izlemek, kedi videoları izlemek ya da eskiden sana iyi gelen bir komedi dizisinin bir bölümünü izlemek bile o anki ruh halini değiştirecektir. Benim favorim böyle zamanlarda Friends dizisi. Çok uzun zaman önce çekilmiş 9 sezonluk bir dizi. 2 sefer izledim bütün sezonları. Her zaman yine kötü hissettiğim zamanlarda favorim odur. Açarım bir bölüm izlerim ve her seferinde birazcık tebessüm ettirmiştir. O ruh halinden çıkmama yardımcı olmuştur bu dizi. Bunu benim demem ne kadar doğru olur bilmiyorum ama Instagram'da bu soruyu sorduğumda birçok insan kötü hissettiğim zamanlarda açıp Beyhan Budak videolarını izliyorum ve bana iyi geliyor. Ben kendi videolarımı pek izleyemiyorum maalesef. O yüzden bu konu benim için geçersiz ama belki senin işine yarayabilir. Şimdi ben bu maddeleri saydım ya sana, belki içinden diyeceksin tamam o an için bunlar benim iyi hissetmeme yardımcı oldu. Ama sorunum çözülmemiş olacak. Ne işe yarayacak ki o zaman iyi hissetmek? Böyle durumlarda iki ihtimal var. Sorunun çözülmeyecek ve kendini yine dipte mahvolmuş bitmiş hissedeceksin. İkinci ihtimal sorunun çözülmeyecek yine ama daha iyi hissedeceksin. Kendini daha rahat hissedeceksin. Hangisini seçerdin eğer ki sorunun çözülmeyecekse? Beni dinlediğin için çok teşekkür ediyorum güzel insan. Kendine iyi davran. Görüşmek üzere.